Bugünkü filmimiz kült filmlerden biri olan Cehennem Silahı 3. Hey, we're looking for a friend of yours named Travis. Hell, I never heard of him. What's this? Hey, you okay, honey? I just ran! Hey, Riggs, there's 5 of them, man. Yeah, I know. All right, I'll take my car then. No, you're yes, not. I am. I can't believe you did that! I got a spare in the trunk. I'll fix you. Birinci serisini izlediğimizde çok zevk aldık. İkinci serisinde de yorum yapmaya karar verdik. Ancak üçüncü serisini izlemeden bunu yapamazdık. Nitekim üçüncü seri ilk iki seriden çok daha komik geldi bize. O yüzden üçüncü seriyle başladık. Açıkçası ilk iki seriyi izlemenize çok da gerek yok. Çünkü olay örgüleri çok da birbirinden farklı değil. Ama illa izleyecekseniz biri izlemenizi tavsiye ederim. Günümüzde hala koyulan klişe bomba tiplerinin nereden geldiğini bu filmle anladık. Bu film klişe bomba tiplerinin duayeni niteliğinde. Nitekim neden bombalara zaman konulduğunu hala bilmiyoruz. O zaman da konuluyormuş, bu zaman da konuluyor. I hate it when I'm right. You really ought to learn to trust your instincts more, Roger. First impression can often be the right one. Bombanın olduğu yerin filmin başında da anladığımız üzere iş yeri merkezi olduğunu biliyoruz. İş yeri merkezi otoparkındaki bombaya giden ekibimiz bombayı incelerken biz bir şey fark ediyoruz. O da ne? Orada bir petrol istasyonu. Bu bizim için çok farklı gelebilir ama Amerika'da bunun çok yaygın olduğunu öğrendim. Nitekim heyecanlı oyuncu Riggs bombayı gördüğünde incelemek istiyor ve arabanın kapısını açıyor. Murdoch da kapı açılır açılmaz bombanın patlama ihtimaline karşı kulaklarını tıkıyor. Evet, çünkü bomba patlarsa patlamazlar ama kulakları incinebilir. Son of a bitch, just look at it, just look at it. Ayrıca bomba zaten spagetti gibi. Neden bu kadar çok kablo var? Kötü adamları olağanüstü yakalayan Riggs tabii ki arabanın üzerine atlıyor ve bir arbede başlıyor. Tam aksiyonun burasında bir tepikle Riggs'i dışarı atabilecekken kötü adamın dövüşesi var ki Riggs'i tutup içeri çekiyor. Burada da kavga ediyorlar. Çok olası hareketler ancak ne hikmetse tam Riggs'in onu fırlatacağı sırada kötü adamımızın cebinden anahtar düşüveriyor. Bir de ne olsun arabada bu arabanın anahtarı çıkıyor. Nihayet Riggs arabadan tırmana ön mahalle gidiyor. Aldığı anahtarla da arabayı açıyor ve ön tarafta da bir aksiyon başlıyor. O aksiyon sırasında bir silah patlıyor. Ancak silahın patladığı karede gördüğünüz gibi bir mermi deliği göremiyoruz. Muhtemelen kullanılan boncuk tabanca. Biz öyle düşünüyoruz. En yakın kankileri Leo'dan aradıkları adam Travis'in maç sevdasını öğrenen ikili maça gitme ihtimallerine karşın maça gidiyorlar. Kendince çok zeki bir hareketle Riggs Travis'i anons ettiriyor. Ancak anons ettirirken söylediği bütün girişler kapatıldığının aksine sadece 2 kişiler. Dahası bu anonstan sonra Travis'in kaçtığını görüyor. Dolanmak yerine ya da ikinci anonsla şu girişi tutun demek yerine Murdoch'la birlikte hokey sahasına atlıyorlar. Orada yürüyemeyip devriliyorlar. Orada yaşanan arbedeye rağmen de hokey sahasındaki bütün oyuncular oyuna devam ediyorlar. Kötü adamlarımızla deposuna baskın yapan Riggs olaya hakimiyetini anlık kaybediyor. Tabii ki orada bayan polis görevi devralıyor ve silahla hepsini durduruyor. Ancak savunma hattı belirli bir mesafeden mümkündür. Ne kadar yaklaşırsan o kadar hakimiyetini kaybedersin. Ne hikmetse bayan polisimiz yaklaşabildiği kadar yaklaşıyor. Çok daha ilginci, arka tarafta saklanan ekstra bir kötü adam çıkıyor ve bunların olaya müdahale ediyor.
Ancak şunu anlamıyoruz. Arka tarafta neden bir tane saklanan kötü adam var? Bu adam nereden çıktı? Very good. Drop it, miss. Bu filmde en önemli iki şey öğrendik. Birincisi, bomba görünce kulaklarımızı kapatmak, ateş atılınca da gözlerimizi kapatmak. Travis'in inşaatını bulan ve buna baskın yapan polislerimiz orada bir aksiyon yaşıyorlar. Ancak en güzel hareketi Travis yapıyor. Nitekim başrolü kendisi oynuyor. Cephane dolu arabanın benzinini dışarı dökerek ahşap evlerin temelinde dolaştırıyor. Nitekim cephane olduğu için de koşarak oradan uzaklaşıyor. Ancak cephane patlayınca ne görelim? Hepsi havai fişek. Bunu yaparken de mi utanmadınız? Filmde kötü adamlarımız polislerin polis katili olarak adlandırdığı sivri uçlu mermileri kullanıyor. Nitekim bir kutuda Murtak bunları bulup kendi tabancasına koyuyor. Ne hikmetse bunu bilen bayan polisimiz çift yelek giymiş ve polis katili tabancayla vurulunca ölmüyor. O çift yeleğin birinden geçiyor, ikincisinden geçmiyor. Ne görelim? O polis katili denen mermiler kepçeyi delebiliyor. Ama bizim bayan polisin giydiği yeleği delemiyor. Bayan polisin yaralanması üzerine hızlı olur diye ambulans çağrılmasını düşünüyor Murtak. Çok güzel düşünüyor. Ancak ne görelim? Ambulansla birlikte araçlar aynı vakitte orada oluyor. Toplamda 4 bölümden oluşan filmin 3. serisi burada sona eriyor. İlk 4 bölümün direktörünün ölmesinden sebep 5. serisi Mel Gibson'ın direktörlüğünde gerçekleşecek. Çıktığı gibi sizlerleyiz. Bu tarz videoların devamı için lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.